Sony Xperia Pro I şu ana kadar aldığım en pahalı telefon. Xperia Pro I. Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Sony'ne video yapmıştım. İnsan izlerken heyecanlanıyor. Böyle telefona sahip olmak istiyor. Sony ya gerçekten firmalar nasıl reklam yapacağını iyi biliyorlar. Neyse. Araya girmek istedim. Neden araya girmek istedim? Çünkü bu videoda gerçekten çok emek var. Uzun bir video. Çayınızı kahvenizi koyun, izleyin ama sonuna kadar izleyin. Videonun içeriği genelde telefonu anlatmaktansa, yani özelliklerini anlatmaktansa, asıl önemli olan 1 inç sensörü nasıl kullanmış, diyafram olayını nasıl halletmiş, muadil cihazlarla ne gibi farklılıklar var. İşin tekniğini size anlatmaya çalışıyorum ve halk dilinde anlatmaya çalışıyorum. Teknik tabirlerle süsleyip bir video yapmak istemiyorum. Anlayabileceğiniz Türkçe dilinde anlatıyorum yani. Onun için gerçekten çok emek var. Dediğim gibi çayı kahveyi koyun ve videoya başlayın. Hadi iyi seyirler. Bugüne kadar kaç kere Doğu Bank'a gittiğimi hatırlamam. Sayısını bilmem yani. Ne kadar telefon aldım derseniz bakın bunu hatırlarım. 2 ya da 3 defa olmuştur. Yani sayısız gitmişimdir. Elim hep boş çıkmışımdır. Bir şekilde elim boş çıkıyor işte. Ama işte son 2 seferdir gittiğimde bir dükkandan telefon aldım. Buradan kendilerine de teşekkür ediyor. Fiyat konusunda da bana indirim yapmış oldular. Yani satın almayı hiç düşünmedim. Bu telefonu bir şekilde satın almış oldum. Öncelikle şunu kutusundan çıkaralım. Yurt dışından gelmiş bir telefon. Evet, kutusu açılmış ama ben gene kutu içeriğini size göstereyim. Kutudan nasıl çıkıyor? Hani bu kadar pahalı bir telefonun kutusundan acaba neler çıkıyor? Bunları size hemen göstereyim. Evet dostlar, şöyle bir kutuda klasik Sony'nin kutusu aslında bu. Şurada e-mail bilgileri var. Orayı size göstermeyeceğim. Klasik Sony yıllardır bu şekilde bir kutuyla satıyor telefonunu. Arkada en önemli bilgileri burada yazıyor. Peki hadi şöyle kutuyu açalım. Çok hızlı bir şekilde kutuyu açtık ve yavru burada bizi bekliyor. İşte şöyle bir yavru diyebiliriz biz buna. Gerçekten öyle ama. Şöyle kenarda dursun. Şöyle bolca miktarda kullanma kılavuzları, bilgiler, ıvır zıvırlar. Adaptörümüz Sony burada yüksek wattlı bir adaptörü göndermiş olması lazım, hemen bakalım. Evet, iPhone'un mükemmel makro çekim moduyla bakıyoruz. 30 wattlık bir adaptör. 30 watt çok mu diyeceksiniz? Yani Sony için çok. Bence çok iyi yani 30 watt olması. Bu da olsa işte Type-C kablomuzdur. İki ucu Type-C kablosu. Kutudan başka da bir şey çıkmıyor. Bu kadar boş bir kutu. Yurt dışında bulabilirsiniz. 1800 dolara satılan telefonun kutu içeriği aha da bu. Peki hemen telefonumuzu şunlardan kurtaralım. Şöyle önde bir koruması var. Şurada bir tane bandı var. Bunları çıkarayım. Evet dostlar, şimdi baktığımız zaman işte telefonumuz bu. Yani yavru bu diyebiliriz. Peki benim şu an kullandığım Xperia 1.3'ten farkı ne? Önden baktığımız zaman farkı hiç yok. Kesinlikle yok ama tabii arkaya çevirdiğimiz zaman olay bambaşka bir hal alıyor. Şunda zoom görevini yapan mühendislik harikası, şu mekanik sistemi buna koymamışsın. Bundaki 1 inçlik sensör de bunda yok. Yani burada hareketli zoom yapan lensler var içinde. Şöyle hareket eden. Onu niye buna koymadın arkadaş? Şuradaki farklarını da size göstereyim hemen. Çünkü en büyük farklar bir de burada var. Bakın şurada ses açma kapama tuşları.
güç tuşu ve parmak izi sensörü. Bunda bir tuş var. Bunda ise burada bir tuş var. Bundaki tuş Google Asistan tuşu. Bundaki tuş ise DSLR makinelerde bir tuş vardır. Sizin en çok kullandığınız özelliği o tuşlara atarsanız işte bunda da o işe yarayan bir tuş var. Ve deklanşör tuşu gördüğünüz gibi buradaki iyileştirme fark edilir derecede gözüküyor. Tuş ben buradayım diyor. Kulaklık girişimiz gene devam ediyor. Hemen şurada ikinci mikrofon deliğimiz burada var. Burada hemen sim slotumuz var. Bakın aynı yerde aynı şekilde duruyorlar. Sim slotu ve hafıza kartı yuvası var. Bakın burada ilave bir şey daha var. Bileklik. Bileklik nedir derseniz bir ip var. O ipi buraya geçiriyorsunuz ve bileğinize takıyorsunuz. Telefonu böyle bıraksanız da elinizden telefon yere düşmüyor. O ip sayesinde bileğinizde asılı kalıyor. Bir cep telefonunda neden böyle bir şey olur? Hani artık bu bir cep telefonu değil. Bu bir kompakt makine gibi olduğu için kompakt makinelerde bu olay vardır. Oradan esinlenmiş. Ben de bunu buraya koyayım demiş. Sonra işte burada duruyor. Ve alt tarafa geldiğimiz zaman aynı şekilde Type-C yuvası ve aynı yerde ana mikrofon girişimiz mevcut. Tabii olayı görmüşsünüzdür. Çerçevedeki en büyük farkı bu çerçeve baya girintili çıkıntılı yapılmış. Bakın. Şimdi iyi mi kötü mü diyeceğim. Valla değişik duruyor. Ne yalan söyleyeyim. Benim hoşuma gitti. Ama şu da çok hoşuma gitmişti. Yani şunun eldeki tutuş hissiyatı bambaşka bir şey. Bu da çok güzel. Bu da değişik bir hissiyat veriyor size. Bakın her yeri bu şekilde. Böyle göstermeye devam edeyim. Yani telefona baktığınız zaman en büyük fark tabii ki kamera ve aslında şuradaki şu çizgili çerçeve. Yani önden anlamasanız bile hafiften yana çevirdiğiniz an bunun Pro Eye olduğunu anlıyorsunuz. Ama arkadan gördüğünüz an tamam diyorsunuz yani. Tabii ki Pro Eye bu. Ben normal çekime geri geleyim. Evet dostlar, telefonun çok fazla incelemesini anlatmayacağım size. Hemen sebebine geleyim. Zaten bu telefonla bu telefon neredeyse aynı özelliklerdeler. Bu telefonun ekranı, pili, işlemcisi, ses sistemi, ıvırı zıvırı aklınıza ne gelirse zaten bununla aynı. Bununla bunun arasındaki en büyük fark zaten şu an görüyorsunuz kamera sistemi. Kamera sistemleri farklı. Onun harici bununla alakalı ya da bununla alakalı diğer bilgileri öğrenmek istiyorsanız hemen şuradaki kısa yolu tıklayın ve ilgili videoyu yani bunun videosunu izleyin. Hazır bunun videosuna da gönderme yapayım. Fazla izlenmemiş bu telefon. Yani Xperia 1.3. Yazık yani böyle bir telefonun testini yapıyorum. İncelemesini yapıyorum. Ama izlemiyorsunuz. Ama izleyin yani. Şimdi aslında ben burada ikisi arasındaki sadece farkları anlatacağım. Şimdi boyutsal olarak arada çok küçük bir fark var. Pro Eye Xperia 1.3'e göre 1 milim yüksek, 1 milim geniş ve 0.7 milim daha kalın. Geriye dönüp bir daha bakarsanız fark edeceksiniz. Daha kalınmış gibi duruyor ama şimdi teknik özelliklere baktığımız zaman 0.7 milim zaten daha kalın olduğunu görüyoruz. Bunun en büyük sebebi de ikinci fark olan ana kameradaki fark. Çünkü bu telefonun içinde 1 inçlik bir sensör var. Bakın diğer bütün özelliklerini es geçtim. Direkt farkları anlatıyorum şu an size. Direkt kameraya geldim. Ön kameralar bile aynı. O yüzden onun üstünde de durmayacağım. Arka kameradaki kombinasyon. Benzer olan özellik ne? İki telefonun da geniş açı sensörü ve merceği aynı. Yani 124 derecelik geniş açıya sahip. Tabii ki ikisinde de OIS var. Evet, geniş açı aynı dururken bu telefonda fakat optik zoom'daki farklılıklar var. Bunda 2 tane optik zoom vardı. Az önce söylediğim gibi mükemmel bir zoom mekanizması var. Bunda bu telefonun içinde hareket eden bir lens sistemi var. Dolayısıyla tek sensörle 2 tane optik zoom yapabiliyorsunuz. 2.9x ve 4.9. Bundaysa öyle bir sistem yok. Az önce söyledim işte bundaki bu sistemi daha da geliştirip buna koymaları gerekirdi. Yok. Klasik telefon gibi davranmışlar buna. Bir tane sensör ve bir tane de önüne lens koymuşlar. Bu da 50 milim yani 2x optik zoom yapan bir kamera olmuş oluyor. Bunu artık kenara bırakıyorum. Bununla işimiz bitti ve gelelim işte burada kocaman gözüken ama aslında böyle kocaman olmayan aslında şurada küçücük bir delik bu. Fakat burada kocaman bir alan yapmışlar. Güzel gözüküyor yani böyle algı operasyonu güzel yapılmış. Ama bu lensin arkasında tamı tamına 1 inçlik bir sensör var. 1 inçlik sensörü kompakt makinelerde zaten çokça görüyoruz. Hani kompakt makinelerde 1 inç sensör küçük bile diyebiliriz. DSLR makinelere gidersek zaten 1 inç oldukça küçük bir sensör. Ama cep telefonu dünyasında 1 inçlik sensör çok büyük bir sensör. Bugüne kadar bunu ne kullandı? Bugüne kadar bunu 2 tane marka kullandı ve ikisi de benim kanalımda var. Panasonic Lumix CM1 ilk kullanandı. Yani o bunlardan falan çok üstün. O apayrı bir yerde takılıyor. Kamera görüntüsüyle bir cep telefonuydu Panasonic CM1. Onu da şurada ya da şurada linkini bırakıyorum, izleyebilirsiniz. Daha sonra yakın tarihte ortalığı kasıp kavuran bir marka oldu. Sharp. Sharp da bunu kullandı. 1 inç sensörü. Onu da şurada ya da şurada kanalda bıraktım. Linkine bakabilirsiniz. İzleyebilirsiniz. Onlar 1 inç sensörü kullandı. Bir de Leica, aslında 2 marka dedim ama 3. marka benim kanalımda hiç incelenemedi. Leica da kendine özgü bir telefon üretti.
O da 1 inç sensörü kullandı. Ama burada bir şey belirtmek istiyorum. Leica'daki sensör ve bütün özelliklerin aynısı Sharp'ta vardı. Yani ben Sharp'ı alıp inceledim, testlerini yaptım kanalda. Her şeyini görebilirsiniz. Kamerasal olarak her şey Leica'da aynıydı. Dolayısıyla Leica ekstra daha iyi bir ne fotoğraf ne video çekecek. Lensine kadar, sensörüne kadar aynı iki markadan bahsediyoruz. Sadece markalar farklıydı. O yüzden Leica çok pahalıydı. Gerçekten inanılmaz pahalıydı. Zaten bugüne kadar Türkiye'ye bir tane geldi. O da satıldı gitti. Astronomik bir rakam vardı. Sadece şurada Leica yazıyor diye. Dolayısıyla iki telefon vardı. İkisi de kanalımda var. İncelemesine bakabilirsiniz. Buna yakın olarak Panasonic'i kenarı koyuyorum. Buna yakın olarak Sharp 1 inç sensör kullanıyor. Kamerasal özellikleri yazılımdan dolayı Sharp bunun çok gerisinde. Nasıl emin olabiliyorum? Daha telefonu bile açmadım. Nereden emin oluyorsunuz diyeceksiniz. Çünkü ben bundaki bütün deneyimimi Xperia 1 3'te yaşadım. Bunda büyük sensörden dolayı biraz daha düşük ışıkta daha güzel fotoğraflar çekebilirim. Eyvallah. Ama diğer bütün yazılımsal şeyler bunda neyse büyük ihtimalle de bunda aynı olacaktır. Büyük ihtimalle diyorum. %100 aynı diyemiyorum. Tabii ki arada ufak nüanslar olacaktır ama kullanılan programlar aynı. Üstüne koyacak mı koymayacak mı göreceğiz. Gelelim 1 inçlik sensöre. Sharp bunu kullandıysa Sony de aynı olacaktır diyebilirsiniz. İşte burada gazı biraz kesmek istiyorum. Yavaş yavaş bu durumu size anlatmak istiyorum. Arada çünkü büyük bir fark var. Evet, iki telefonda 1 inç sensör kullanıyor. Lakin Sharp'ın teknik özelliklerine bakarsanız 20 megapiksel, bu ise 12 megapiksel. Bir dakika ya, 1 inç sensör, birinde 12 megapiksel, birinde 20 megapiksel. Vay, o zaman bundaki inçler çok büyük diyeceksiniz ama öyle değil. Şöyle ifade edeyim. Bunun 1 inçlik bir sensör olduğunu hayal edin ve bunun üstündeki bütün iplerin her birini birer piksel olarak düşünün. Yani bu sensörün üzerinde aslında 20 milyon ip var. Yani 20 milyon piksel var. Dolayısıyla boyutu bu olan bir şeyin 20 milyon tane noktası olursa boyutu sallıyorum 2 olur. Peki 1 inç sensör deyip de 12 milyon piksel olursa ne olur? Otomatikman büyük olur değil mi? Yani matematik bunu gösteriyor. Ama Sony ne yazık ki bu durumu böyle yapmamış. Evet, sensör bu 20 milyon piksel olan, yani 20 megapiksellik olan bir sensörü kullanıyor. Fakat bunun sadece ortadaki bir kısmını kullanıyor. Yani 12 milyon piksel, yani 12 megapiksele tekabül eden alanı kullanıyor. Geri kalan alan ne oluyor? Atıl vaziyette duruyor. Hiçbir işe yaramıyor. Ace'de kullanılabilir ama oralar. Fakat boyut gene fark etmeyecek. Gene 4K video kaydı olacak. Gene 12 megapiksellik bir fotoğraf olacak. Çünkü önündeki 24 milimlik lensten giren ışık sensörün her yerine vurmuyor. Sadece orta kısmına vuruyor. Bu da 12 megapiksellik alan. Ve Sony ana kamerasını 12 megapiksel olarak kullanıyor. Diğer yardımcı kameralar koyuyor. Sharp'ta yardımcı kamera yoktu işte. Dolayısıyla aynı sensörü kullanan Sharp sensörün etinden, sütünden, her şeyinden faydalanmış oluyor. Dolayısıyla Sharp'ı kutluyorum. Sony ise bu sensörün etinden sütünden faydalanmamış. En önemli şeyinden faydalanmış. Piksel boyutundan. Şimdi Sharp hatırlarsanız sadece bir sensör ve bir lens kullanıyor. Ne hikmetse, şunu elimden bırakayım artık. Ne hikmetse normal açı, geniş açı ve optik zoom yapan bir kamera sistemi var Sharp'ta. Nasıl olabilir ya diyeceksiniz. Şurada bir tane sensör ve bir tane lens varsa nasıl olabiliyor bu diyeceksiniz. İşte Sharp 1 inç sensörün tamamını kullandığında geniş açı yapmış oluyor. Sony gibi ortadaki 12 megapiksellik alanı kullandığında normal açı yapmış oluyor. Daha da küçük bir alanı kullanıp burada da diyor ki optik zoom yapmış oluyorum diyor. Dolayısıyla bir sensör üzerinden bir lensle 3 tane size bilgi vermiş oluyor. 3 tane fotoğraf veriyor. Normal açı, geniş açı ya da 50 milim ya da 70 milimlik olan bir açıda fotoğraf verebiliyor tek sensör üzerinden. Umarım durumu anlatabilmişimdir. Çünkü Sharp ile Sony aynı sensörü kullanırken tamamen farklı bir teknoloji kullanıyor burada. Tabi burada takdir kullananların. Sharp'ın Ar-Ge'si mi daha iyi, Sony'nin mi Ar-Ge'si daha iyi? Buna karar verecek olan kişi iki cihazı da kullanmış olan bir kişi olabilir. Yani ben olabilirim. Bana göre Sony'nin taktiği daha iyi. Yardımcı kameralar ile başka sensörler kullanarak daha güzel fotoğraf çekebilirsiniz. Sharp'ın yaptığı biraz yazılımsal bir taktik olmuş oluyor. Sharp'ın da iyi olduğu taraflar olmuş oluyor ama ben gene de Sony'yi tercih ederim. Sony'nin mantığı bana biraz daha uygun geliyor ve daha pahalı bir mantık. Bakın bunu da unutmayın. Peki aradaki farkları anladık. Sharp'ta nasılmış, Sony'de nasılmış? Panasonic'i zaten karıştırmıyorum. Panasonic dediğim gibi tamamen profesyonel bir fotoğraf makinesi. Bunlarla alakası yok onun. O ayrı bir dünya. Tamam, 1 inç sensöre sahip şu kameranın özellikleri nelerdir? En önemli özelliği ayarlanabilir 2 tane diyaframı olması. Yani aynen profesyonel bir
objektifte olduğu gibi diyafram ayarı var. Ama tabii ki oradaki gibi böyle farklı farklı kademeler değil. 2 kademesi var. F2 ve F4. Ya neden F2? Ya gerçekten hani mühendisliği yapıyorsun ama kısıyorsun be kardeşim. Bilerek, isteyerek kısıyorsun. Neden F2? Neden F1.5 değil? 1 inç sensör koymuşsun. Koy üstüne bir de F1.5. Ya bak o zaman nasıl düşük ışıkta nasıl fotoğraflar çekiyor bu makine. Büyük ihtimalle onu da bir dahaki sefere yapar. Hani bunu sattı ya. Bir dahaki sefere satabilmek için orada da 1.5 diyafram kullanır. Diyafram değeri büyüdükçe lensin içindeki bir tane plaka vardır. O plakadaki delik küçülür. Küçük olan delikten de ışık az girer. Az girdiği zaman da çok karanlık olan bir yerde ya da loş olan bir yerdeki görüntü çok kötü gözüküyor. O zaman biz neden 4 diyafram kullanıyoruz bu telefonda? Şöyle bir durum var. Bundan birçok insan müzdarip. Bana şöyle cümleler kuruyor arkadaşlar. Ya diyor benim diyor bundan diyor 5 sene önceki 6 sene önceki telefonumla ben bir doküman çektiğim zaman yani A4 kağıdı ya da A3 kağıdındaki bir bilgiyi bir yazıyı çektiğim zaman kağıdın her yerini okuyabiliyordum diyor. Ya diyor şimdi diyor bu telefonu aldım. Hani ultra iyi telefon. Diyaframı 1.5 olan bir telefon. Ya çekiyorum diyor. Ortası güzel ama yanları bozuk diyor. İşte bu diyaframla alakalı bir şeydir. Diyafram değeri ne kadar büyürse kadrajdaki her şey o kadar net olur. Ama ışığın çok olması lazım. Dolayısıyla değişken diyafram olmadığı için telefonlarda hep küçük diyafram kullanırlar. Yani küçük diyafram kullanır, içeri çok fazla ışık girer ve mükemmel bir fotoğraf çeker. Ama kenarlar puslu çıkar. Yani ben bir objeyi çektiğim zaman ortası çok iyiyken kenarlara doğru bir pusluluk oluşur. İşte o arkadaşlara da söyleyeyim. Evet diyorum siz eskiden çok iyi fotoğraf çektiğini düşündüğünüz cihazlarda diyaframlar çok kısıktı. Dolayısıyla düşük ışıkta çok kötü fotoğraf çekiyordu. Ama günümüz telefonlarındaki diyaframlar çok kısıldığı için ve delik kocaman olduğu için artık çok net bir fotoğraf çekiyor ama sadece odaklandığı noktayı çok iyi çekiyor. Yani değişken diyaframı umarım anlatabilmişimdir. Benim sadece burada takıldığım nokta şu: bu telefonda neden F2 diyafram? Zaten F4 diyaframım var. Ben bir şeyi çok net çekmek istiyorsam kadrajdaki her yeri F4'ü kullanırım. Ama güzel bir portre çekmek istiyorsam ve özellikle düşük ışıkta daha net bir görüntü almak istiyorsam F1.5'u seçerdim ama o olmamış. Neye güvenmiş Sony? Neden F2 yapmış? Çünkü 1 inç sensör kullandığı için piksel boyutu çok büyümüş. Artık bir piksel boyutu 2.4. Yani acayip büyük. Bugün en büyük piksel boyutları şu an bu telefonda var ve şu an beni çeken iPhone 13 Pro Max'te var. Onların boyutu da 1.9. Bu 0.5 daha büyük onlardan. 2.4 tek piksel boyutu. İşte Sony buna güveniyor. Piksel boyutu büyüdükçe içeri düşen ışık daha iyi olacağı için diyor F2 de yeter bu telefona diyor. Halbuki bence 1.5 olmalıydı. Önündeki lens 24 mm tekabül ediyor. Bunu az önce söylemiştim. OIS zaten hani OIS yok demek küfür etmek olur bu telefona. OIS'imiz tabii ki var. Ve gelelim 50 mm 2x optik zoom yapan kamera özelliklerine. O da 12 megapiksel. Ve f2.4 diyaframa sahip. OIS onda da var. Yani bundaki işte o mühendislik harikası zoom mekanizması bunda ne yazık ki yok. Burada ilave bir kamerayla o işi görüyor. Yani klasik telefonlar gibi yani. Ve bu lenslerin Zeiss ile ortaklaşa yapıldığını söylemeden geçemeyeceğim. Zaten Zeiss lenslerle Sharp'tan ana kamerada biraz daha iyi fotoğraf çekebilir. Orada da Leica vardı gerçi. Orada da Leica ile ortaklaşa bir şeyler yapmışlardı. Aslında şu an elinde Sharp olsa bununla sağlam karşılaştırma olurdu. Ve büyük ihtimalle dünyada da güzel ses getirebilirdi. Ne yazık ki şu an kanalda pek ses getiren videolarımız olamıyor. Yani bu kadar emeğe biraz yerlerde sürünüyoruz diyebiliriz. Hayır, çok iyi İngilizcem olsa şu videoları İngilizce hazırlarım. Şu an dünyada yürüyüp gitmişti bu kadar. Ama memleketimizde bir türlü yükselemiyoruz. Allah kerim bir gün biz de yükseliriz. Yani bu kadar emek boşa gitmez umarım. Nereden buraya geldik ya? Sharp'tan bahsediyorduk. Sharp'la bu yan yana olsa çok iyi olabilirdi. Gerçekten 2 tane 1 inç sensörü kullanan makine ve ana kameralar özellikle. Çünkü diğer kameraların çok bir anlamı kalmıyor. Yani 24 milimden bahsediyorum. Çünkü Sharp'ta hep ana kamera var. Sadece 24 milimlik fotoğraflardan bahsedip gerçekten güzel kıyaslama olurdu. Bu arada bakın şöyle sallıyorum. İçindeki sensör sallanıyor. Neden? Çünkü optik ya. Bu böyle bir yay üzerinde duruyor ve salladıkça o yayların üzerindeki sensör ileri geri gidiyor ve çarpıyor, sallanmış oluyor.
Bazı insanlar bundan çok korkuyor ama korkmayın, bu çok normal bir şey. Evet dostlar, durum bu. Yani telefonun teknik özelliklerine girmeden sadece kamerasıyla bile kocaman bir video bitirebildik. Çünkü bundaki bütün teknik özellikleri bunun videosunda izleyebilirsiniz. Yeniden çekmek istemiyorum. Kamerayla anlatılacak çok şey vardı. Umarım anlatabilmişimdir. O bile zaten bakın kaç dakikada konuşmama yetti. Tabii ki telefonun testleri kanalda gelecek. Tabii biz burada ne anlatsak da ya da üretici ne anlatsa ya da yani milyon YouTube kanalı size ne anlatsa da aslında hiçbir şeyin önemi yok. Şöyle lens kullandık, böyle sensör kullandık, şu özelliği kullandık, bu özelliği kullandık. Ya arkadaş, bunlar tamam kağıt üzerinde güzel şeyler gibi gözüküyor ama gerçek hayatta bana ne veriyorsun? Benim için o önemli. İşte biz bu kanalda bunu yapıyoruz. Yoksa ben de bütün teknik özelliklerini anlatırım ve bitiririm videoyu ya. Daha devamına gerek yok. Ama gerçek hayatta bize ne veriyor değil mi bu? Bu önemli. Onların testi tabii ki gelecek işte. Yoksa evet, milyonlarca kanal var. Onun için aslında bu teknik özellikler beni artık etkilemiyor, biliyor musunuz? Yani şu telefonu aldım ya, inanın içimde hiç heyecan yoktu. Evet, dünyanın en pahalı telefonlarından biri. Kağıt üzerinde teknik donanım olarak çok iyi bir cihaz. Fakat şu cihazı da kullandığım için bunu alırken hiç heyecanlanmadım. Beni heyecanlandıran ne var biliyor musunuz? Şu an Vivo X70 Pro Plus 1 inç sensör kullanmamasına rağmen acaba nasıl fotoğraf çekiyor diye inanın acayip heyecanlı bir şekilde onu alacağım günü bekliyorum. Fiyatı, Türkiye fiyatı olağanın çok üstünde olduğu için o parayı almam diyorum. Evet, bu telefon ondan çok daha pahalıydı. Bunu aldım. Çünkü bu dünyada da çok pahalı. Ama Vivo X70 Pro Plus yani dünyada çok pahalı olmamasına rağmen bizim ülkemizde satan arkadaşlar şu an rakamları çok yükselttiler. Zamanında da çok pahalı geliyordu. Şu anda çok pahalı geliyor. Zaten enteresan, Vivo'nun bütün telefonlarını ben kanalda inceledim. Bir tek Vivo X70 Pro Plus'ı incelemedim. Arkadaş ben hariç bir sürü YouTube kanalına gitti telefon ya. Çok enteresan bir durum. Ama hiçbiri de adam gibi test yapmadı. Merak ediyorum yani. Ben merak ediyorum. Kendim alamadım ama bir sürü YouTube kanalına düştüğü için en azından karşılaştırmalar gelir. Birçok testine bakarız dedik. Yok arkadaş, gerçekten yok ya. İyi ki şu kanalı açmışım. İyi ki size bir şeyler göstermeye çalışıyorum. Çünkü işte sırf Türkiye'deki bu olay olmadığı için, çapraz karşılaştırmalar olmadığı için ben bu kanalı açtım. Bıktım artık yurt dışı kanalları izlemekten. Dedim bari Türkiye'de böyle bir kanal olsun da en azından Türk insanı da bir Türk insanından karşılaştırmalar izlesin. Ama az önce dediğim gibi halen yerlerdeyiz. Allah kerim diyoruz. Biz yolumuzda devam ediyoruz. Bu kadar sabra, bu kadar emeğe Allah bir gün muhakkak karşılığını bize verir diyorum ve videonun sonuna geliyorum. Böyle garip bir yere doğru gitti konu. Neyse, durum buydu dostlar. Size her zamanki gibi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.